Robert Nozick'in 1974 yılında yayınladığı ve 20. yüzyıl siyaset felsefesinde adeta bir deprem etkisi yaratan eseri Anarşi, Devlet ve Ütopya. Bu kitap bugün bile modern siyasi düşünceye kafa tutmaya devam ediyor. Peki devletin doğası ve sınırları hakkında bize ne söylüyor? Gelin bu felsefi yolculuğa hep birlikte çıkalım. Nozick kitabına işte bu sarsıcı cümleyle başlıyor. Bu cümle aslında onun tüm argümanını üzerine inşa ettiği temel taşı. Bireysel hakların mutlak, dokunulmaz önceliği. Bu temel ilkenin bizi nerelere götürdüğünü incelemeye başlamadan hemen önce bu ve bunun gibi felsefi derinliklere dalmaya devam etmek isterseniz Kitap Felsefe kanalına abone olmayı unutmayın. Şimdi bakın, Nozick işe devleti savunarak başlamıyor. Tam tersine en radikal alternatifi, yani devletin hiç olmadığı bir doğa durumunu ele alıyor. Bu aslında entelektüel bir dürüstlük. Çünkü siyaset felsefesinin gerçek başlangıç noktası devletin varlığını sorgulamaktır. İşte kitabın merkezindeki soru tam olarak bu. Nozick, anarşistlerin bu meydan okumasını son derece ciddiye alıyor. Çünkü ona göre bir devletin meşru olduğunu kanıtlamanın tek bir yolu var, onun yokluğundan daha iyi bir seçenek olduğunu ve kimsenin haklarını çiğnemeden kendiliğinden ortaya çıkabileceğini göstermek. İşte tam bu noktada Nozick kendi teorisinin kalbine iniyor. Bir devletin anarşiden nasıl organik ve meşru bir şekilde doğabileceğini adım adım bize açıklıyor. Bu yaklaşım insanların bilinçli bir toplum sözleşmesiyle bir araya gelip devleti kurduğu teorilerden tamamen farklı. Burada bir niyet yok, sadece bir görünmez el mekanizması işliyor. Ve bu görünmez el sürecinde en ilginç olan ne biliyor musunuz? Doğa durumundan koruma birliklerine, oradan da hakim kuruma giden adımların hiçbirinde kimsenin hadi bir devlet kuralım gibi bir niyeti yok. Ama süreç kimsenin temel hakları ihlal edilmeden sanki kendiliğinden bir devletin ortaya çıkmasıyla sonuçlanıyor. Her şey tamamen gönüllü birlikteliklerle başlıyor. Bu aşama devletin oluşumunda çok kritik bir ara durak. Hakim Koruma Kurumu artık bir tekel, evet, ama hizmetleri herkese açık değil. Sadece kendi müşterilerini, yani parasını ödeyenleri koruyor. Peki bu durum ahlaki bir sorunu da beraberinde getirmiyor mu? Ve işte geldik Nozick'in meşru bulduğu tek devlet biçimine, minimal devlet. Görevi sadece temel hakları ve sözleşmeleri herkes için korumak. Bundan ne bir eksik ne bir fazla. Peki ama o ultra minimal yapıdan herkesi koruyan bu minimal devlete geçiş nasıl meşru olabilir ki? Şimdi bakın, buradaki geçiş inanılmaz derecede önemli. Nozick diyor ki, hakim kurum bir başkasının kendi adaletini aramasını yasaklayarak aslında ona bir dezavantaj yaratıyor. İşte bu yarattığı dezavantajı telafi etmek için ona koruma sağlamakla ahlaken yükümlü hale geliyor. Yani ona da koruma hizmeti sunmak zorunda. Ve en can alıcı nokta şu, bu bir yeniden dağıtım değil, bir hak ihlalini telafi etme eylemidir. Kitabın ikinci bölümünde ise Nozick artık minimal devleti inşa etmeyi bırakıyor ve daha kapsamlı herhangi bir devletin neden gayrimeşru olduğunu kanıtlamaya odaklanıyor. Yani savunmayı bırakıp saldırıya geçiyor. İşte bu kitabın belki de en güçlü ve en çok tartışılan tezi. Refah devleti, sosyal adalet, paternalist politikalar, minimal devletin ötesine geçen her ne varsa Nozick için bunların hepsi bireysel hakların açık bir ihlalidir. Nozick'in burada temelden eleştirdiği şey, sonuçlara odaklanan adalet anlayışları. Yani adalet herkesin sahip olduklarının belirli bir desene veya örüntüye uyuması değildir ona göre. Adalet, Nozick'in yetkisel teori dediği şeye dayanır. Mülkler haksızlık olmadan mı kazanıldı ve gönüllü olarak mı el değiştirdi? Mesele budur. Çünkü insanlara ne yapacaklarını söylemeden serveti sürekli yeniden dağıtmaya kalkarsanız aslında özgürlüğü yok edersiniz. Çünkü özgür insanlar kendi gönüllü tercihleriyle sizin planladığınız her türlü örüntüyü eninde sonunda bozacaktır. Ve şimdi Nozick'in argümanının belki de en şaşırtıcı ve en az bilinen kısmına geliyoruz. Ona göre minimal devlet öyle sıkıcı, ruhsuz bir uzlaşma falan değil, tam tersine ilham verici bir idealdir. Düşününce sınırlı bir devlet çoğu kişiye pek de ilham verici gelmez, değil mi? Büyük sosyal hedefleri, iddialı projeleri yoktur. Ama Nozick tam da bu sınırlılığın içinde radikal ve canlandırıcı bir potansiyel olduğunu söylüyor. İşte Nozick'in vardığı büyük sonuç bu. Minimal devletin kendisi bir ütopya değil ama sayısız ütopyanın barış içinde bir arada var olabileceği bir meta-ütopya. Yani bir nevi ütopyalar için bir çerçeve. Buradaki fikir aslında çok basit ve güçlü. Herkes için tek bir en iyi toplum tasarlamaya çalışmak hem imkansızdır hem de baskıcıdır.
Minimal devlet ise insanlara kendi ütopyalarını başkalarına zorla dayatmadan tamamen gönüllü olarak kurma ve deneme özgürlüğü tanır. İsteyen sosyalist bir komünde yaşar, isteyen kapitalist bir girişimde bulunur, isteyen dini bir cemaat kurar. Devletin tek işi herkesin bu seçimleri barış içinde yapabilmesini garanti altına almaktır. İşte bu alıntı aslında Nozick'in tüm felsefi projesinin kalbindeki o derin ahlaki saygıyı özetliyor. Birey kendi başına bir amaçtır. Asla başka bir amacın, başka bir kişinin ya da toplumun aracı haline getirilemez. Devletin görevi de bu dokunulmazlığı korumaktır. Ve Nozick kitabını işte bu kışkırtıcı soruyla bitiriyor. Bu soru aslında bugün bildiğimiz tüm hükümet biçimlerine, tüm siyasi ideolojilere yöneltilmiş çok güçlü bir meydan okuma. Ve bizi bireyin özgürlüğüyle devletin meşru sınırları üzerine yeniden çok daha derinden düşünmeye davet ediyor.